Merhabalar, kanalıma, videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 44 beden omuzdan kuplu elbise nasıl kesilir onu paylaşacağım arkadaşlar. Kumaşımı 2 kat yaptım. 100 santim arkadaşlar. Göğüs 100, basen 53, 106 yani. Omuz 13 santim arkadaşlar. Evet, şimdi kumaşımı 2 kat yaptım. 44 beden omuzdan kuplu elbisemizin kesimine geçiyoruz. Her zamanki gibi üzerinden bir temizleme çizgisi çekiyorum. Omuz için 8'e 8 yaka açıyorum arkadaşlar. Şimdi boyumuzu çiziyoruz. 1 santim düşüyorum. Şöyle boyum 100 santim. 2 santim de kıvırma payı verelim. Şimdi hemen bu bedende göğüs düşüklüğü 28 santim. 28'i işaretliyorum. Bel 49. Basen 69 arkadaşlar. Evet, şimdi öncelikle göğüs hattını, yani göğüs düşüklüğümüzü çiziyoruz. Bel hattını çiziyorum. Basen hattı, boyumuz ve dikiş payımız. Evet arkadaşlar, şimdi benim göğüs ölçüm 50, yani yarısı 25. 4'te 1'i 25. Şöyle 44 bedende 25'i çiziyorum. İşaretliyorum 25'i. 2 santim kup için pay veriyorum. 1,5 santim dikiş payı. Hemen basene geçiyorum. Basenimiz 6,5 santim. Şöyle 26,5'tan işaretliyorum. 2 santim kup için pay veriyorum. 1,5 santim de dikiş payı veriyorum arkadaşlar. Şurayı uzatalım. Çan yapalım elbisemizi. Bugünkü elbisemiz çan olsun. Evet arkadaşlar, şimdi hemen cetvelimi şu şekilde yerleştiriyorum. Bakın, göğüsten bele göre şu şekilde cetvelimi yerleştiriyorum. Bele kadar çiziyorum. Belden sonra cetvelimi çeviriyorum. Bakın, hiçbir kırıklık olmadan beden hattımızı çizdik. Basene cetvelimi yerleştiriyorum ve cetvelimin açıldığı şekilde şöyle açıyorum. Açma yaptığımız için burada köşe olacak arkadaşlar. O yüzden hemen şöyle köşemizi etek ucundan düzeltelim. Evet, onu da düzelttik. Evet arkadaşlar, nereden geçeceğini ayarlayalım arkadaşlar. Pupun geçeceği yer için 25 santim beden ölçüm var. 2 santim de kup payım var. 27 santim. 27'nin yarısı 13,5 arkadaşlar. Şöyle 13,5'tan işaretliyorum. Şimdi kuplar birer santim daha, biraz daha önde kullanılıyor arkadaşlar. O yüzden 1 santim daha veriyorum. 14,5'tan işaretimi atıyorum. Şurayı ölçüyorum. Ve ölçümüz şimdi 12,5'tan aşağıya kadar işaretliyoruz. Kupumuzun geçeceği yer arkadaşlar burası. Düz cetvelimi yerleştiriyorum ve kupumun yerine düz bir şekilde çiziyorum. Evet.
Şimdi bizim omzumun 3 santim açısı var arkadaşlar. Omzum 13 santim. 1 santim yaka için, 1 santim de kol takma için pay vereceğim. Ve şöyle 15 santim omzumun geldiği yere 3 santim açısını alıyorum. Bu açıdan geçecek şekilde omuz başından omzumuzu çiziyoruz şu şekilde. Evet arkadaşlar, şimdi sıra kol evimize geldi. Kol evini bulacağız. Bu bedende bizim kol evimiz 25 santim arkadaşlar. Çünkü göğüs 1/4, 25 santim, 25 de kol evi. Bu şekilde kol evimizi çiziyoruz. ...25 santim kol evimizi çizdik arkadaşlar. Şimdi omzumu ölçüyorum. Omzum 22 santim. Bizim omzumuz 13 santim. 1 santim yakada dikiş payımız var. 1 santim kolda dikiş payımız var. Omzumuz 22 santim geliyor. Bizim omzumuz 13 santim. 1 santim yakada, 1 santim de kolda dikiş payımız var. Bir de buradan dikiş olacak arkadaşlar. Bize 16 santim omuz lazım. Şimdi 16, yani bizim omzumuz 6 santim fazla arkadaşlar. Biz ne yapıyoruz? Şimdi bu omzu 22'yi bölüyoruz. 11. 3 santim bir tarafına, 3 santim de bir tarafına yerleştiriyoruz ve riga cetvelimizle şimdi omzumuzu çizeceğiz. Omzumuzda kupumuzun geleceği yeri çiziyorum. Bakın. Cetvelimi çeviriyorum. Cetvelimizi çeviriyoruz ve şöyle kupumuzu çiziyoruz arkadaşlar. Şurayı da düzeltelim. Evet, şimdi ön bedenimiz çıktı. Omuzdan kuplu ön bedenimiz çıktı arkadaşlar. Siz isterseniz bunu V yaka da yapabilirsiniz. Eğer V yaka hafif de dekolte olsun isterseniz 22 santimden yapabilirsiniz. Ben 0 yaka olarak keseceğim. Şimdi elbisemi kesiyorum. Kupu peşin kesmiyoruz arkadaşlar. Bakın bizim kupta, omuz kupunda atacağımız yer burası. Hemen kesimimi gerçekleştiriyorum. Evet arkadaşlar, ön bedenimiz çıktı. Şimdi arka için kumaşımı çeviriyorum. Şöyle seriyorum. Arkada fermuar takım yeri için 3 santim paydan çiziyorum. Fermuar için 3 santim çiziyorum. Evet, 3 santimi çizdik arkadaşlar. Ön bedenimizi bu 3 santime yerleştiriyoruz. Bakın. Ön bedenimi 3 santime yerleştirdim.
Biz yakamızı 8 santim açtık arkadaşlar. Hemen geliyorum. 8 santimden yakamı işaretliyorum. 3 santim omuz için yükseltme payı veriyorum. Omzumu çiziyorum. 3 santim yükselterek çiziyorum. Şimdi buradan şuranın düzüne geldiğim zaman ensem 3 santim düşmüş olacak. Ensemi pratik bir şekilde çiziyorum. Gördüğünüz gibi. Omuzu 3 santim yükselttik. Bizim omzumuzu ölçüyoruz. 22 santim. 22'yi de buradan çiziyorum. Ve cetvelimizi yerleştiriyoruz arkadaşlar. Bakın şu cetvelimizi yerleştiriyoruz. Arka omzumuz düz gelecek biliyorsunuz. Arka omuz düz oluyor. Bunu şu şekilde düz olarak çiziyoruz. Kol evimizi çizdik arkadaşlar. Evet. Diğer taraflarımız aynı. Hemen yan hattını çiziyorum. Evet arkadaşlar, bu arka bedende bizim robamız 38 santim. Şimdi şuradan 12-13 santim aşağıya inerek robamızı ölçüyoruz. Bakın 1 santim dikiş payını düşüyorum. Sonra ölçüyorum. Burası 8,5. 8, burası 1 santim düştükten sonra evet 8,5. 8,5'u buraya getiriyorum. Ve şurayı ölçüyorum arkadaşlar. Ve burası 8,5'tan sonra 23 geliyor arkadaşlar. 19 4 santim bir fazlalık var bizim arka robamızda. Onu çıkaracağız arkadaşlar. Şimdi hemen arkada fazlalık olduğu için kesimimi rahatça yapıyorum. Omzumu kesiyorum. Elbisemin yanını kesiyorum. Şimdi omuz kupumu rahatça dört katı birlikte keselim arkadaşlar. Evet, 4 katı birlikte kestik. Şurayı kesip atıyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi buradaki fazlalığı omuza dokanmadan, yani omzumuzdan 0 girerek şuradan 1,5-2 santim fazlalığını atıyorum arkadaşlar. Aynı şekilde buradan da omuza dokunmadan fazlalığımızı atıyoruz. Ve şöyle bakın, birleştirdiğimiz zaman şöyle ölçüyorum, bakıyorum. Arkamız tam geliyor arkadaşlar. Evet. Omuzdan kuplu elbisemizin kesimi bu kadardı arkadaşlar. Evet. Kol da keselim biz bu elbiseye. Kol kesimini soruyorsunuz arkadaşlar. Şimdi kol için kumaşımı hazırlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, bu kol için 23 santim kumaş katlamamız yeterli arkadaşlar. Üstten düzeltme çizgisini çekiyorum. Şuradan 12 santim düşme yapıyorum.
boyunu işaretliyorum. Şöyle 58'den işaretleyelim. Hemen kol boyumuzu çiziyoruz. Kol boyum için 15 santim yeterli arkadaşlar. Dikiş payıyla beraber. Kol altımızı çiziyoruz. Şimdi kolumuzu pratik bir şekilde çiziyoruz arkadaşlar. Şöyle bir bilgi vereyim arkadaşlar. Kol altını düz cetvelle çizdiğiniz zaman kolumuz geniş oluyor. İsteyenler kolu şu şekilde riga cetveliyle çizebilir arkadaşlar. Bakın kolumuzun genişliğini bu şekilde atalım. Tercih sizin arkadaşlar. Geniş isterseniz düz cetvelle çizersiniz. Geniş istemezseniz gördüğünüz gibi bu şekilde çizebilirsiniz. Kol ortasına orta çıtını atıyorum. Ve şuradan temizleme çizgimizi ön beden için temizliğimizi yapıyoruz. Yaklaşık 1 santim kadar. Buraya da ön çıtımızı atıyoruz. Omuzdan kukla elbisemizin kesimi bu kadar arkadaşlar. Evet arkadaşlar, omuzdan kukla elbisemizin pratik kesimi bu kadardı arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi çok güzel ve şık bir kesim oldu arkadaşlar. Bu şekilde pratik bir şekilde elbiselerinizi kesebilirsiniz. Yorumları size bırakıyorum arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.